Televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la birlikteyiz. Arzu Altıntaş, televizyon dünyasının çok iyi tanıdığı, yılların deneyim sahibi bir ismi. Kendisi televizyonculukta uzun yıllar bütün büyük kanallarda yapımcı olarak çalıştı. Televizyonculuğun ve ünlüler dünyasının her şeyini çok iyi bilen bir arkadaşım. Aynı zamanda Instagram'da da sayfası da var magazin üzerine. Magazin de özel ilgi alanı 5 dakika magazin diye. Arzu, hoş geldin yayınıma Arzu. Hoş bulduk Bilal'ciğim. Ama her şeyi senden öğrendik. Estağfurullah. O yüzden bunu ilk başta belirteyim. Estağfurullah, estağfurullah. Caner Tuzcu benim moderatörüm. Hoş geldin. Aynı zamanda özel abonem Caner. Bir de Merve var, diğer moderatörüm. O da birazdan gelir Arzu. Ve diğer arkadaşlar, takipçiler hepsi yavaş yavaş geliyor ve bizi izleyenlerin sayısı YouTube mesajları yolluyor. Canlı yayın başladı Bilal Özcan hesabında diye. Arkadaşlar gelecekler. Arzu Hanım'la arkadaşım Arzu'yla magazin gündemini yorumlayacağız, değerlendireceğiz arkadaşlar. Önce istersen Survivor Selen Görgüzel'den başlayalım. Selen senin yakın arkadaşın biliyorum. Selen'in Survivor'dan elenmesine şaşırdın mı Arzu? Ben çok şaşırdım. Bugün tabii gündem çok yoğundu. Her şeye bakamadık. Dün akşam bir annem aramıştı, izlememi söylemişti. Çok minik baktım. Selen çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım ve çok hırsı ve başarısıyla bilinir. Evet, Açıkçası ben şok geçirdim. Çünkü Selen başladığı hiçbir şeyi yarım bırakmaz. İnanılmaz hırsı vardır. Ben orada hatta bu sene şampiyon olabileceğini falan düşünüyordum. Ama çok şaşırtıcı geldi. evet. Selen'le ben de program yaptım. Aynı masada oturdum Beyaz TV'de. Hem Beyaz Magazin yazın hem de Söylemezsem Olmaz'la birlikte çalıştık. Evet, çok hırslıdır. Kendisiyle yarışır ve e, hep önde olmak ister, hep atak olmak ister Selen. O yüzden Survivor'da da bu yönünü göreceğimizi, göstereceğini biliyordum ama bu kadar çabuk eleneceği benim için de elenmesi benim için de hakikaten sürpriz oldu. Yani adapte olamadı mı acaba? Ne diyorsun? Ya da Şöyle, yani, onu deyince aklıma şu geldi. Selen, Fulya'da çok şahane bir residence'da oturuyor. hmm, Gidiyorsun, valeler arabanı alıyor ve hiçbir ücret almadan. Tabii o kadar, lüks ve ihtişam içerisinde oranın şartları çok ağır. Ben de oralardaydım biliyorsun. evet, O şartlara ayak uyduramamış olabilir. Bir anda şok yaşamış olabilir. Ultra lüks bir hayat, her şey ayağına geliyor. Evde bir sürü birden fazla hizmetçi, yardımcı pardon, çok özür dilerim. Tabii o şartlardan Survivor şartları çok ağır. Oraya gittiğinde bocalamış olabilir. Bir tek o geliyor ama Selen, hani benim tanıdığım Selen oradaki bütün her şeyle mücadele eder ve sonunu görürdü. Şimdi yeni bir albüm yapıyor. Aynı zamanda da YouTube'da da programı başladı. Biraz bunların faktörü de olabilir. Tam denk geldi. Survivor'a seçildi. Bir hafta öncesinde YouTube programı başlamıştı. Onların motivasyon eksikliği mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. Çok şaşırtıcı benim için ve Selen biliyorsun birlikte çalıştığın rating makinesidir. Çok akıllı oynar, sözleri çok akıllıdır, tarzı çok akıllıdır, konuştukları çok akıllıcadır. Hep rating üzerine büyük reytingler alır. Hatta hatırlıyoruz anne sütü içiyorum vesaire demişti Nişantaşı'nda. evet, evet. Reytingi çok iyi kullanabilen bir kız. Ne oldu bilmiyorum, çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla dönmesini ve ne olduğunu sormak istiyorum açıkçası. Ben Selen'in Ortaköy'de oturduğunu biliyorum en son. Bundan işte bir sene evvel yine bizim bir programa konuk gelmişti ayrıldıktan sonra Söylemezsem Olmaz'a. Orada sormuştum hatta ev sahibiyle mahkemen devam ediyor mu diye, ev sahibiyle bayağı bir problemi vardı. Hı hı. Ev sahibi de meşhur Kalkavanlar ailesinden bir hanımdı ve Selen'le problemi ortaya çıkmıştı ve mahkemelik olmuşlardı.
çıkmayacağım, oturacağım Bilal'cim çıkmayacağım, benim hakkım orada oturmak falan demişti. Demek ki oradan çıktı, ayrıldı. Şimdi ne diyorsun? Fulya'da. Rezidansta oturuyor diyorsun. Evet, evet, Öyle mi? Fulya'da çok bilinen, çok jet sosyetenin oturduğu bir rezidansta. 1,5-2 ay önce çok tesadüfi gitmiştik. Hani oralardaydık, muhakkak uğrayın diye telefon açtı, uğradık. İnanılmaz güzel ve şahane bir yaşamı var, yaşantısı var. Belki oradan, hani, ayak uyduramamış olabilir ya da uydurmak istememiştir. Benim kafam almıyor, mümkünatı yok. Selen çünkü bütün şartlara ayak uydurur. Çok şok edici bir sonuç oldu benim için. Bak benim özel abonem moderatörüm Caner diyor ki tuvaleti bile Survivor'da daha boş araziye yapıyorlar. Yani şimdi Selen Görgüzel o rezidansta 3 tane yardımcı kadının olduğu o dairede, o evde, o rahat ortamdan sonra gidip de orada gece karanlığında cep feneri bile yok yani ışık Evet, tutacak. Affedersin tuvalet ihtiyacı geldi gece karanlıkta. Gidecek orada ya bir kertenkele kapı verse poposunu, kapı ver yani Allah korusun. Selen çok öyle şey korkar, çok korkar öyle korkar. şeyler. Evet, Korkar, sıkışır gidemez filan ve ben niye buraya geldim demeye başlar. İçi içini yiyordur ama bir yandan da parkurda kendini gösterme hırsı var onda değil mi? Yani öyle evet bir çok. ben bu yarışmadan kupayı alıp gitmeliyim filan. Fakat parkurda da çok yavaştı ya. Çok Evet, ağırdı. evet. Çok Selen'in ağırdı. hayatta isteyip de başaramadığı tek şey Survivor olmuştur bence. Yani orada bir şampiyonluk. Çünkü bugüne kadar çok eski yıllardan beri tanırım. Çok ünlü bir plakçı vardı. O zaman Selen hiç tanınmıyordu. İlk kez onunla çalışmıştı falan. Oraya böyle bir gelirdi Madonna gibi. Ben o zaman oranın basın danışmanıydım. Bu kadın kim falan diyorduk böyle. Hani hiç tanınmıyorken bile tanınıyor gibi bir havası vardı. Ve o yıllardan bu yıllara geldiği noktaları çok iyi bildiğim için hayatında ilk kez, başaramadığı bir mevzu oldu bence. Ya, bu arada şuna da değinemeyeceğim, hani, hırs kötü bir şeydir ama Selen'deki tarz tatlı bir hırstır. Çok merhametlidir, çok iyidir, çok dosttur, çok arkadaştır. Hani, o hırsı hiçbir zaman kendini ya da etrafındaki herhangi birini yemez. Hep iyi yönde kullanır onu, hep kendi başarısına başarı katmak adına hep ilerlemiştir. Çok şaşırdım ben. İyi arkadaştır. Çok iyi arkadaştır. İyi insandır. Evet. Evet. Şey diyordu oraya giderken, Survivor'a ilk giderken, İstanbul'dan ayrılırken verdiği röportajda, eğer, orada elenirsem Miami'ye geçeceğim. Orada tatil yapacağım, alışveriş yapacağım diyordu. Fakat çok kısa oldu yahu. 5-6 günde 4'üncü gün, Bence o 5'inci gün. tatiller cazip gelmiştir. Miami, bütün Öyle mi? yaz Türkbükü'ndeydi, Gündoğan'daydı. Evet, evet, Gündoğan'daydı. Evet, Gündoğan'daydı, en Gündoğan'daydı. pahalı mekânlarda gezdi, yedi, içti, eğlendi. Bence Evet, evet. o psikolojiden bu psikoloji biraz ağır gelmiş olabilir Selen'e. Ağır gelmiş olabilir ve işin ilginci, halk oylamasıyla filan da kurtulamadı. Diğer Öyle takım mi? da evet, diğer takım da kendi arasına almak istemedi Selen'i. Biraz Hımm. da çekemediler ya. Evet. Biraz da farklı bir, kişilik, farklı bir kadın, Ama farklı ben bir şimdi şahane bir açıklama bekliyorum Selen'den. Benim tanıdığım bravo. Selen bu yenilginin hayatta altında kalmaz. Muhakkak ivmeyi başka tarafa çevirir ya da orayı karıştıracak, orayla ilgili bir, bomba atar ortaya. Yani ayrıldı ama, hani, bitti olay ama bence Selen istemese olmazdı. Olmazdı. İstememiştir. İstememiştir. Peki, peki. Selen'i bir an evvel İstanbul'da aramızda görmek istiyoruz. Evet, Eee biz de çok özledik. Çok özledik. Bugün, yine uyuşturucu operasyonu, devam etti. Yeni gözaltılar var. O konuyu konuşacağız ve, ilginç isimler var gözaltına alınan. Bunlar arasında mesela Berna Arıcı, yeni nesil, yeni gençler tanımayabilir belki kendisini ama bundan 20 sene evveline kadar, magazin dünyası içinde çok önemli bir figürdü Berna Arıcı. Nereden nereye dedirten bir isimdi. Onu konuşacağız. Mesela onun bitmeyen Uzak Doğu tatillerinin bu gözaltına alınmasıyla bir bağlantısı var mı yok mu? Onu konuşacağız. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olan bir zamanların önemli bir ismi. Kendisi aynı zamanda yapımcıydı ve
film sektöründe de sinema salonları sahibiydi. Muzaffer Yıldırım'ın mesela Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisinin gözaltına alındığını, bütün bunların hepsini konuşacağız ve ilginç detaylara da değineceğiz. Sibel Can'ı gördün mü? Sibel Can ne yapmış gelinine? Nasıl bir jest yapmış ya? Gördüm. Ya yani doğum yaptı gelini biliyorsun. Bir kız Evet. çocuğu dünyaya getirdi. Engin Can Ural'ın eşi ve $2 milyon değerinde lüks bir rezidans dairesi gelinine doğum hediyesi Sibel Can. Yani bekler miydin Sibel Can'dan hiç böyle bir şey? Kendi ailesi olduğunda beklerdim ama aklıma hemen şu geldi. Ben o zaman bir gazetede yazıyordum. Büyük bir gazetede ve bu Mutlu Kaya vardı hatırlarsanız. Tabii. Maalesef hayatındaki kişi, yani nasıl adlandıracağım bilmiyorum. Kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Başından silahla yaralamıştı Mutlu Kaya'yı. Bir yarışma programındaydı Mutlu Kaya. Ve ben o zaman Mutlu Kaya'nın beyanatı üzerine işte Sibel Can bana yardım etmedi. Sibel Can orada jüri üyesiydi. Bunun üzerine bir köşe yazısı yazmıştım. Hani Sibel Can Mutlu Kaya'ya yardım etmedi diye. Sibel Can ve Yedi beni engellemişlerdi. Allah İşte Allah. doğru olmadığını, koştuğunu, yardım ettiğini. Daha sonra Mutlu Kaya ile yaptığımız röportajlarda da Mutlu Kaya asla kendisine yardım edilmediğini söylemişti. Ben de çok üzülmüştüm ve çok içselleştirmiştim Mutlu Kaya'nın durumunu ve çok uzun müddet haberi takip etmiştim. Kız ısrarla, hani, o durumda olan bir kızın çok yalan söyleyebileceğini, yalan beyanda bulunabileceğini pek düşünmüyorum. Israrla kendisine hiçbir yardım gelmediğini söylemişti. Sibel Can $2 milyon deyince hemen aklıma bu hadise geldi. Yakınlarına yapar mı? Yapar. Sibel Can'da o para var mı? Çok daha fazlası var. Ama, insanlar, şunu da düşünebilir, topluma mal olmuş insanlar ve toplumun önünde bir yarışmaya katılmış bir kıza, gencecik bir kıza ve dünya güzeli hâlâ o mavi gözleri gözümün önünden gitmiyor. Bir kıza koşmamasını ben unutamıyorum mesela. Zorunda mı? Değil. Ama topluma mal olduysan, hakikaten bir şeyler yapman gerekiyor. Hani biz halk olarak işin içinde izleyen, gören, yazan, eden kesim olarak bile bir şeylerden bir şey yapmaya çalışıyorsak Sibel Can'ın da koşmasını beklerdim. Ama $2 milyon da bir ev aldıysa hayırlı uğurlu olsun. Mutlulukla, huzurla, sağlıkla otursun. Ama ben Mutlu Kaya'yı unutmadım. Hâlâ da TikTok'ta karşıma çıkıyor. Videolarını görüyorum. Hani o kızcağıza bir yardım edilseydi bugün o yayınları açmak durumunda kalmazdı. Dediğim gibi çok içselleştirdim. Çok üzülüyorum hâlini gördükçe. Tabii binlerce şükür yaşıyor ve hayatta. Hatta ablası da hatırlarsın. Ablası da aynı yolla öldürüldü maalesef, maalesef, maalesef. Yani kadına şiddet çok büyük bir suç ve bu toplumda gerçekten çok büyük bir sıkıntı. O yüzden Sibel Can deyince nedense beynimden, hafızamdan silemiyorum. Sadece Mutlu Kaya ismi geliyor benim aklıma. Evet, $2 milyon 86 milyon lira yapıyor. Ailesine olunca alabilir diyor eee, Arzu. Arzu yeni açanlar için, yayına yeni bağlananlar için televizyon sektöründe yıllardır yapımcı olarak çalışan bir arkadaşımız. Kendisi ünlüler dünyasının da çok renkli bir ismi. Ünlüleri de çok yakından tanıyor Arzu ve 5 Dakika Magazin isimli bir Instagram magazin sayfası var. Onu da takip etmenizi isterim Arzu'nun. Arzu Altıntaş şu anda tecrübelerini aktarıyor gündemle ilgili. Sibel Can evet Mutlu Kaya'ya gerekli yardımı yapmadığı şeklinde senin yazdığın yazıda olduğu gibi çok eleştiri almıştı o günlerde, o Evet, dönemlerde. Bana da dayısı aramıştı beni Ünal. Dayısı da benim eski bir arkadaşım. "Bilal'cim, ne demek yardım yapmıyor? Ya $1000 yolladık daha yeni." demişti. Tabii ki, $1000 hiçbir şeye yetmez. Yani hiçbir hiçbir şeye şey, yetmedi de. hiçbir Çünkü şey. tedavi masrafları, ilaç masrafları ve fizik tedavisi sonra Evet, ameliyat filan bunlar çok kapsamlı harcamalar gerektiriyor. çok. Eee, dolayısıyla Mutlu senin dediğin gibi Sibel Can'dan Aklıma bir de gerekli desteği şey görmemiş. geldi. İbrahim Selim'e katılmıştı Sibel Can. İbrahim Selim bir soru sormuştu. İlk kazandığın parayla ne yaptın diye.
Karagümrük'te apartman aldım demişti. Hatta çok büyük olay olmuştu. Hani, nasıl yani ilk paranızla böyle birçok caps yapılmıştı. Apartman mı alıyorsunuz, ne alıyorsunuz diye herkese sorulmuştu. Bir de bu geldi aklıma yani. İlk kazandığı parayla Karagümrük'te apartman almıştı. Bari Karagümrük'teki apartmandaki bir daireye otursaydı Mutlukaya'yı ben çok sevinirdim. Ya, 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 ya. Babaanne oldu Sibelcan. İşte, Evet, Lina, Allah ömür versin Lina'ya da torununa da. amin. Bu Eee, arada ben çok severim. Hani, herhangi hiçbir şeyim yok. Sadece vicdani olarak inanılmaz sahneye yakışan, muhteşem ötesi sahnede devleşen, muhteşem ötesi bir sanatçı. Hiçbir sözüm ve lafım yok. Bayılarak da dinlerim yani. Ama bu olayı evet. aşamıyorum maalesef. Evet, senin gibi pek çok insan da o zaman eleştirmişti. Sibel Can'ın para verme zorunluluğu yok. Fakat Asla şöyle yok. olmuştu. Onu hemen iki saniye onu izah edeyim. Başka konuya geçeceğiz. Bu Mutlukaya Sibel Can'ın jüri üyesi olduğu ve ev sahibi olduğu Fox TV'deki bir yarışmaya katılmıştı. Bir programa katılmıştı ve onu vuran yavuklusu da yavuklusu değildi ya, göz koyan adam. Evet, Diyarbakır'ın bir ilçesiydi. Göz koyan onun bu Mutlukaya'ya göz koyan adam da televizyona çıktığı için, televizyonda şarkı söylediği için vurmuştu. Dolayısıyla Sibel Can'ın programında bu kız görünmüştü. İnsanlar da demişti ki senin programında göründüğü için bu kurşunu yedi bu kız. Sibel Can, senin bu kızın arkasında durman gerekir. O yüzden eleştirilmişti. Peki, Arzu Altıntaş'la konuşuyoruz. Kendisi benim çok eski arkadaşım olur. Televizyon dünyasının tanıdığı bir isim. Yılların yapımcısı. 5 Dakika Magazin isimli bir sayfası var. Takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Sayfanda Arzu bir haber gözüme çarptı. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu. Çok da eli yüzü düzgün bir çok insandır Aslı. tertemiz. Bu Aslı'nın başına gelen olayı sen anlat bize. Böyle bir şey yok yahu. Böyle bir Evet. ne şanssızlık ya. Lütfen anlatır mısın? Yani bütün kadınlar bizi izleyen kadınlar dört kulakla izleyin, iki kulağınızla açın. Çünkü öyle bir talihsizlik ki Allah korusun. Lütfen Arzu. Evet, bir ameliyat oluyor Aslı. O ameliyattan sonra birçok, aksilikler oluyor ve o aksiliklere istinaden doğru mu bilmiyorum, bugün bir haber okudum, kaynağını da araştırdım ama Aslı'nın telefonları kapalı. Aslında kendisine sormak istedim. Şöyle yazıyordu, bacağından bir şey alınıp, ameliyat olan bölgeye eklenecek diye. Yani bu kızcağızın ikinci, üçüncü ameliyatı bu. Maalesef bir ameliyat ya hatalı yapıldı ya da ters giden bir şeyler oldu. Hatta hatırlarsanız bir Arzu, galaya. Arzu, şunu söylememe müsaade et. Her kadında miyom olur. Evet, Her kadında %90 evet, miyom olur. Bu kadında oluşan miyomu almak için doktor onu ameliyat masasına yatırıyor. Basit bir evet. operasyon. Çok basit. Basit bir Yani operasyon. 10 dakika sonra çıkabileceğin bir Evet, operasyon. evet 10 dakika, 15 dakika en fazla ve bağırsağını deliyor ya miyomu alacağım diye. Bağırsağını deliyor. Yani senin bugünkü haberin o kadar çarpıcı ki 2'nci ameliyatla yarayı kapatıyorlar. 2'nci bir ameliyat olmak zorunda kalıyor. Fakat bu sefer de sızıntı oluyor delinen bağırsaktan. Yara kapandı diyorlar ama ve kız torbayla gezmeye başlıyor. Düşünebiliyor Evet, musun? evet, Torbayla gezmeye başlıyor. Ondan sonra 3'üncü ameliyatta kas dokusu devreye sokuluyor. Kas dokusu orayı sıksın, o yarayı kapatsın diye ama olmuyor, tutmuyor. 2 yeni ameliyat daha planlıyorlar. O senin dediğin bacağından doku alınacak. evet. Bu ay bir ameliyat yapılacak orayı kapatmak için. Nisan'da da ikinci bir ameliyat da ya bu ne şanssızlık ya. Ya, şanssızlık mı, ihmal mi? Yani, o kadar çok sık duyuyoruz ki bunu. Yani, bu ünlü olduğu için duyuldu. Benim de çok etrafımda talihsizliğe uğrayanlar var ameliyatta ki keza geçen sene ben de uğradım biliyorsun. Hani, bir ameliyat oldum ve bir türlü yara iyileşmedi. Evet, Sürekli o evet, oldu, bu oldu, dikiş tekrarlandı falan. Ya, artık ne oluyor onu bilmiyorum yani. Çok üzücü. Tabii Aslı'nın başına gelenler çok daha ağır. çok ağır. Minnacıcık her kadında miyom var.
Bazen doğal yolla atılır, bazen olmuyorsa ameliyatla atılır bu miyomlar ve dediğim gibi 10 dakikalık bir operasyon. Ben Evet, birçok, yakın doktor arkadaşıma sordum, kadın doğum uzmanı. Hani 10 dakika sonra kalkıp gidebileceği bir operasyon. Nasıl buraya geldi? Bağırsak delinmesi en tehlikelisi biliyorsun. evet. Hani nasıl buralara geldi ve o kızcağız ben hatırlıyorum, bir, galaya gitmişti, altımda demişti, onların çıkışını sağlayan bir şeyle, makinayla geldim demişti. Bir şey bağlanmış, diren gibi ve onunla hâlâ, hani, gülerek, neşeyle, galaya gidiyordu. Yani çok acı bir şey. Umarım çok doğru ellerdedir şu anda ve çok doğru ellerde şifasını bulsun. İnşallah, inşallah. İnşallah, Aslı iyileşir ve sağlığına İnşallah. kavuşur. Peki, bizi izleyen arkadaşlar arasında özel abonelerim var. Onlara bir merhaba demek istiyorum Arzu. Dilek Tabii ki. Şenyurt, Almanya Frankfurt'tan merhaba Dilek. Dilek merhaba. Caner Tuzcu, moderatörüm ve özel abonem. Samiye Hanım burada mı? Samiye Yüksel görmedim hiç. Nelida Manzano Arjantin'den. Nelida gelir şimdi, görmedim ama o bize hola demeden geçmez. Ve Delfina Di Masio Şili'den Delfina. Delfina yok ama Fransa'dan Lydia arkadaşımız geldi. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Melahat Hanım da burada. E, Onur'u soruyorsunuz. Sevgili Onur. Patricia Arjantin'den. Hola Patricia. Hola. Hola. Onur bugün Almanya'dan dönüyor arkadaşlar. Onur'la Perşembe günü yayın yapacağız. Perşembe günü yayın Onur'un yapacağız. muhakkak bir yine şeyi vardır, bir vefat haberini paylaşır bizimle. Yani evet, hastalıkları ve vefat haberlerini ünlüler dünyasından Onur kaçmıyor ondan. E, Hiç, hiç. evet. E, bakıyorum. Onur Bey'i özledik. Ben de özledim. Arzu Hanım. Evet, Ümran merhaba. Merhaba Ümran. Ümran da moderatörüm. 2 moderatörüm var Arzu. Ümran ve Caner. Sağ olsunlar. Onlar anti yorumlar yapanlar oluyor bazen. Onları uzaklaştırıyorlar sayfadan. Baş etmek çok zor. Onların da işi zor. Evet, Burak Yörük. Burak Yörük, kendisi son derece yakışıklı. Taşacak Bu Deniz dizisinin sarışın 1.90 1 metre 90 santim boyundaki oyuncusu ve onunla Hakan Gence Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Hakan Gence bir röportaj yaptı. Tuana Yılmaz'la, müzisyen Tuana Yılmaz'la birlikte biliyorsunuz Burak Yörük 5 yıldır çıkıyorlar. Tuana Yılmaz'a Burak Yörük hanımım diye hitap ediyor. Röportaj boyunca da hanımım diye hitap etti ama daha evli değiller. Evlilik teklifinde bulunmuş Tuana Yılmaz'a. Fakat kız kabul etmiş tabii evlilik teklifini ama zamana bırakmışlar. İşler güçler. Tuana Yılmaz da başarılı bir müzisyen. Konserleri falan bayağı ciddi. Anadolu'da, Ankara'da, İzmir'de bayağı bir konserleri oluyor İstanbul'da. Burak'ın da seti zaten çok yoğun. Ve düğün planı yaptınız mı diye soruyor Hakan Gence. Bize kalsa bu sabah da yarın da evlenebiliriz ama işte prosedürler ve olması gerekenler silsilesi var. İkimiz de yoğunuz. Güzel, çok tatlı. İkimizin de memnun olacağı bir düğün planlıyoruz ama tarihi ikimizin de yoğunluğuna göre ayarlayıp en uygun zamanda yapmayı düşünüyoruz. Sence ya Burak Yörük ipe un mu seriyor? Ne diyorsun? Yani bu tarz hep şimdi ikisinin aşkı konuşuluyor. Hanımım diyor, işte genç kızlar hayranı, anneler diyor ki böyle damadım olsa. Evet, evet. 5 Aynen. yıl yani. Aynen. 5 yıl. Seda Sayan'ın bir lafı var ya, hani hemen bakacaksın, nikah masasına gideceksin. Artık öyle oldu gerçekten. Hani 5 yıl çok uzun bir zaman. Yani 6. yıl olursa ayrılabilirler. 7. Öyle yıl mi? olabilirse ilişkilerde 7. yıl çok tehlikeli. Yani bu kadar büyük aşk, efelik sözleri edip de 5 yıl boyunca evlenememek enteresan geliyor. Tabii hedefleri oysa bilmiyorum, hani, bazı insanlar da evlenmek istemez ama hanımım diyorsa, bir evlilik teklifi varsa
bu kadar uzatılmasından yana değilim ben. Yani gerçekten yanıp biten, ölen, aşkından sürünen adam hemen 2 dakikada evlenir. Zaten çok bir şey değil. Bir düğün yapılacak, bir nikah yapılacak. Bu kadar yani. O da 1 haftada hazırlanır. Atla deve değil. Ben artık genel olarak kişilerin, şahsında konuşmuyorum ama böyle uzatan, büyük sözler eden, o büyük sözlerin arkasında hiçbir icraat göremediğim hiç kimseye inanmıyorum. O yüzden de kendisinden icraat bekliyoruz. Evet, şimdi konuştuğum arkadaşım Arzu Altıntaş genç bir hanım olarak karşınızda fakat kendisi bütün ünlüleri yıllardır yakından takip ettiği için neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Özellikle aşk ilişkileri konusunda duydukları, yaşadıkları, kendisine anlatanlar, kendisinin yaptığı haberlerden dolayı, biraz da erkeklere güven duymuyorsun galiba Arzu ya, ha? Biraz Yani öyle mi? duydurtmuyorlar Bilal'cim. Şimdi o kadar değişti ki ilişkiler. Bakıyoruz biz bir ünlüler dünyasındayız, 2 sanat camiasında ve televizyon camiasında. Evet, Genelde hep bizim camiamızı kötülerler fakat birçok da hiç bu sektörde olmayan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Öyle ilişkiler yaşıyorlar ki ben artık korkuyorum yani. Çok büyük vaatler, çok büyük sözler, canım, hanımım, karım, eşim, hayatımın anlamı, Instagram'a yüklemeler, oraya yüklemeler, buraya yüklemeler. E, netice hiçbir şey. Yani 5 yıl çok uzun bir zaman onların nezdinde. 5 yılda herhalde bir ay bulunup evlenilebilir diye düşünüyorum. Genel hayatta da böyle. Artık ilişkiler çok yozlaştı. Erkekler bir garip, kadınlar bir garip. Sadece ortada sosyal medyaya atmak için resimler, sosyal medyadaki özlü sözler, birbirlerine söyledikleri ama iş icraata geldiğinde 2 telefon elinde oturan ve hiçbir faaliyette bulunmayan çiftler. O yüzden, hani, çok enteresan bir hâl aldı ilişkiler. Hani, 5 yılda sence evlenmeleri gerekmiyor muydu? Hiç mi vakit bulamadılar? Üst üste mi projeleri geldi? Hayır, gelmedi üst üste projeleri. Mutlaka yaz sezonu hepsi için tatil sezonu. Yazın bir ara yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki sonları evlilik olsun, mutluluk olsun ama kız kısmını uyarıyorum. Gözünü açık tutsun. kız kısmını yani şimdi Arzu, mesela Hakan Gence bu beğendiğim röportajında Burak Yörük'e soruyor. Bu arada röportajı yaparken Hakan Gence Burak'la, nişanlısı Tuana Yılmaz da yanlarında. Soruyor, 5 senedir birliktesiniz. Duygularda zamanla neler değişiyor diye. Duygularımı daha da yoğun yaşıyorum diyor Burak. Peki Hakan yine soruyor. Aşkın ömrü 3 yıldır gibi şeyler söylenir. Burak Yörük'ün cevabı aşkın ömrü 3 yıl değil, mantık ilişkilerinin ömrü o kadar olabilir diyor. Ya çocuk da hazır cevaplık da çok yani başarılı. Ruhların birbirini tanıma hissi başka bir şey diyor. Yani arıyorsun 5 sene arıyorsun ruhunu tanımak için, ha 5 sene. Onu mu demek istiyor acaba? Burcu 5 neymiş acaba? Çok merak ettim. Burcu ikizler. İzleyiciler ikizler İkizler. tamam. Ya yaydır ya ikizlerdir. Ama ben ikizleri yansıtmıyorum diye de bu röportajın bir yerinde var. Tam İkizler ikizler. ikizler ama kabul etmiyor onu da. Tam ikizler. Tam yani. Bir bakayım önüme. Diğerlerine de bir bakayım. Ciddi hiçbir şeye girmeyeyim ama bu da benim köşede dursun. İkizler ve yay. Evet, Değişmez yani. evet. O halde aşkı nasıl anlatırsın diye soruyor Hakan Gence. Burak Yörük cevap veriyor. Aşk bir deniz yolculuğu gibi. Vay! Ya bu adam Gerçekten kruz gemisiyle 3 kere deniz yolculuğu git, 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 git bitmiyor. Dünyayı 4'üncü kez dönüyor. aşk bir deniz yolculuğu gibi ferah, güzel manzaralar gördüğümüz, aralarda bazen uçsuz bucaksız gökyüzüne baktığımız, bazen rüzgarlı, dalgalı, yağmurlu ama yağmurun bereketini hissettiğimiz, sonra rüzgarı kullanıp hızlandığımız bir ilişki. Ben bu tarz adamlardan çok korkarım Bilal. Öyle mi? Çok. Tabii. Ağzı bu kadar laf yapan, bıdı 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 süsleyen, süsleyen, süsleyen ama neticede hiçbir şey olmayan adam modeli yani. Korkarım. Ya adam şair tarafı da var adamın.
Var, Yani, var. Öyle ufak. bağlıyordur. 5 sene bir kadına söz, nişan, evlilik yok. Öyledir yani. Ben korkarım. Onun nezdinde söylemiyorum ama hayatta ne kadar böyle süsleyen, püsleyen, büyük sözler eden adamlar varsa sonunda hepsi fos çıkıyor. Bütün kadınlar da buna okay diyecektir yani. Konuşmayan, sessiz, mesela bir adam var gelir tak 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 hemen söz mü, nişan mı, evlilik mi, ilişki mi adını koyar devam eder. Çok nadir de olsa Hımm. böyle tipler var. Ama sözlü onu süsleyen, o sözleri, süsleyen, kendini süsleyen, ilişkiyi süsleyen, işte, uzak denizde, gemide, onu gördüm de, bunu gördüm de, şu şöyleydi, bana çok inandırıcı gelmiyor. Bence bütün kadınlar da artık uyandı ve onlara da inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor diyorsun. Peki, Beyazıt Öztürk Joker'le dün akşam televizyon dünyasına dönüş yaptı Joker yarışma programıyla. Önceleri biraz heyecanlıydı yarışma başladığında. Yani adın Beyazıt Öztürk de olsa, yılların televizyoncusu da olsan o ekrana çıktığın zaman bir heyecan, hele 7 yıl ara verdikten sonra bir heyecan oluyor. Bir ufak tefek yarışmayla ilgili unutkanlıklar oldu. Mesela, kadın, yarışmacı son kararınız mı diyor ya diğer başka bir yarışmada Hı hı. soruyor son kararınız mı diye ATV'deki yarışmada. Burada mutabık mıyız diye sorması lazım Beyazıt. İlk yarışmacısında mesela bu mutabıkız mı diye sormayı 3 soru boyunca unuttu. Sonra kulağına söylediler. Reji de heyecanlı, rejide de unutkanlık var. İlk program. Bant çekim Allah'tan. Eee, gibi ama sonra bir açıldı Beyazıt. Sen seyretmedin biliyorum. Evet, Yani muhteşem, muhteşem. Öyle güzel yerinde espriler, o kadar, samimi, televizyonculuk samimiyet biliyorsun. evet. O kadar samimi ki yani kendi defosunu da gizlemiyor. Çok da, bildiği gibi, istediği gibi, içinden geldiği gibi sunuyor, konuşuyor. Sarılıyor, öpüyor yarışmacısını düşün ya filan. Yani, ve reytinge yansıdı. AB'de birinci oldu Beyaz'ın programı. Wow! Ya, eee, ABC'de ikinci oldu. Totalde üçüncü oldu ve Survivor, Beyaz'ın bırakıp geldiği TV8, Acun'un yanındaydı biliyorsun. Hı hı. Orada, O Ses Türkiye'de jüri üyesiydi. Acun bir türlü yapmadı onun programını. Yani, Evet. onu soracağım sana şimdi. Eee, bırakıp geldiği TV8'in en iddialı yarışmasını ilk programıyla Beyazıt geçti reytinglerde. ABC'de ve AB kategorilerinde geçti. Eee, Acun Ilıcalı elinden mi kaçırdı Beyaz'ı Kanal D'ye kaptırdı? Ne diyorsun? Neden olmadı orada Beyaz sence? TV8'de kalmadı, devam etmedi. Kendi Şimdi programı yapmadı. Beyazıt Öztürk, Okan Bayülgen çok büyük televizyoncular. Onlar o programları yaparken biz hep asistandık. Gerçekten çok büyük emek vardı arkada. İnanılmaz çok başarılılardı. Yıllar sonra işte O Ses jürisi ve diğer jüriler de karşımıza çıktı. Çok büyük bir zaman aralığı verdi. Heyecanı da oradandır. Çünkü her günün bir, insana kattığı bir şey var televizyonda. Biraz 2 gün ara versen bir anda heyecan oluyor. O hep de var olmalı bu arada. Tabii. Niye kaçırdı? Acun Bey, bence, hani, çok büyük bütçeli bir iş. Çok büyük bütçeli bir işe Survivor ve kendi yemek programları, O Şef, Bu Şef falan onların haricinde girmek istemedi. Bence girmeli miydi? Kesinlikle girmeliydi. Çünkü biz izleyici olarak Beyaz'ı, Okan Bayülgen'i, o zamanki talk show'ları falan inanılmaz özledik. Yani belki de o zaman çok mutluyduk. Ya, şu an gerçekten Türkiye'ye öyle şeyler lazım. Yani bıktık artık acı, elem, töre dizisi, onlar bunlar, silah, mafya. Hani bunları Bıktık, izlemekten bık gına geldi. bıktık. İnanılmaz. Hakikaten bıktık. Arzu ağzın bal yesin. Bıktık yani, bıktık yani. Ben açamıyorum. Yani evde hep mesleğim gereği televizyon açık, sesi hep kısık. Ay bakıyorum benim zaten silah fobim var. Orada ateş patlıyor, orada bir şey oluyor. Sen Orada o, korkarsın. Aşk-ı Memnu'da başlamıştı bu furya, amcasının kızı. Burada işte erkek kardeşiyle evli, o onunla, bu bununla falan filan. Çorba böyle ruhum kaldırmıyor ve bu topluma da sirayet ediyor. Gerçekten
Hani, artık bize neşe veren Okan Bayülgen gibi, ondan sonra Beyazıt Öztürk gibi yeni jenerasyondaki yeni gençler, bir sürü insan var. Onlarla ilgili biz gerçekten eğlence ve talk show bekliyoruz artık. Çok yorulduk çünkü. Çok mutsuzuz, eğlenmemiz lazım. Evet. Arzu, çok haklısın, çok haklısın. Aynı fikirdeyim ve televizyonculuğu da programcılar yapmalı. Televizyonlarda programlar çoğalmalı, Evet, yapımlar çoğalmalı, yarışma olsun, işte gazeteci programı olsun, eğlence programı olsun, talk show olsun. Bunlar ekranlarda olmalı. Yeter artık, dediğin gibi bu dizilerin çok önemli bir kısmı şiddet, kadına şiddet ya da evet. aile içi ensest ilişkiler ve Rütük, çok şaşırıyorum, buna ses çıkarmıyor ya. Evet, Buna bayılarak ses izliyorlar. çıkarmıyor ya. Reyting alıyor. Ben mesela Aşk-ı Memnu'yu izlemedim. Herkes şaşırarak bakıyor ve bunun yalan olduğunu düşünüyor. Benim ruhum Aşk-ı Memnu'yu kaldırmadı. Öyle bir şeye şahit olmak, görmek istemedim. Ben çünkü çok içime alıyorum. Çok daha duygusalım, çok üzülüyorum. Onu, hani, kafama uyuyor bir şey olması lazım izlemem için. Onu izlemedim. Bugün Aşk-ı Memnu yayınlandığında tabii ki, hani, izleyicisi için büyüktür ama benim için değildir. İnanılmaz reyting alıyor. Başka bir tarafa bakıyorum, o onu vuruyor, o onu vuruyor, reyting alıyor. Başka bir tarafta erkek kardeşiyle mevzuları biliyorum. İşte geri dönüyor, o onunla evlenmiş, abisiyle falan filan reyting alıyor. Yani hakikaten, hani, bazen insanlar diyor, ben şimdi işin içinde birisi olarak çok güzel işler yaptık ama artık yaptığımız hiçbir şey izlenmemeye başladı. Çünkü işin içinde kötülük yoktu. Öyle bir insanın sinirini bozan iş yoktu. İnsanlar diyor ya, "Ya, işte, çok kötü, çok ahlaksız, şunu izlemeyin, bunlar var." Hayır, yani, onu siz seçiyorsunuz ve siz izliyorsunuz ve siz reyting veriyorsunuz. Yani, bugün ben mesela inanılmaz güzel belgeseller yapmak isterim. Çok güzel hayat hikâyeleri, insanları çağırıp konuşturmak isterim ama işin içinde şiddet yoksa, bir aldatma yoksa, komşuyla aldatmıyorsa, akrabasıyla aldatmıyorsa izlenmiyor. Öyle, bir aldatma yoksa izlenmiyor ne yazık ki. Evet, Reyting yapmıyor. Onun için de bolca aldatma, işte aile içi çarpık evet, ilişkilerle dolduruyorlar senaryoları. maalesef. Maalesef, ve insanı ekrandan soğutuyorlar. Bir kısım insan da çok büyük bir merakla, ilgiyle izliyor. Eee, Onur Akay'ı soruyorlar. Tekrar söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için. Onur Akay Almanya'dan bugün dönecek arkadaşlar. Bugün dönecek ve perşembe günü kendisiyle, Allah izin verirse, yayın yapacağız Onur Akay'la. Eee, Bugün büyük bir uyuşturucu operasyonu daha yaşandı. Gece yarısı bazı evlere kapıyı çalarak narkotik polisi gitti ve bazı insanları gözaltına alındı. 24 kişi bunlar. Arzu, hatta bir haberi sen bana yolladın derli toplu bir şekilde, Hımm. uyuşturucuyla ilgili gelen bu gelişmeyi, ve burada isimlere baktığım zaman gözaltına alınanlar: Doğukan Güngör, kendisini dizi dünyasından tanıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nde başrol oyuncusu Doğukan Güngör, yasaklı maddeyle ilgili. Burak Altın da fenomen. Sosyal medyada çok iddialar var onunla ilgili. Ve bakıyorum şöyle bir Berna Arıcı yıllar öncesinden gelen bir isim. Konuşacağız. Muzaffer Yıldırım, Serenay Sarıkaya'nın bir zamanlar sevgilisi olan iş adamı bu. En son Bebek Oteli'nin sahibi ve Bebek Oteli'nin ismi de bu yasaklı maddeye karıştığı için Bebek Oteli bir ay süreyle valilik tarafından kapatıldı. Tıpkı Kütüphane isimli eğlence mekanı gibi. Eee, Berna Arıcı ile ilgili ne diyorsun? Berna Arıcı nereden nereye ya? Evet, inanılmaz. Çok eskilerden biliyoruz. Hani, Berna Arıcı ne iş yapıyor Bilal? Berna Manken mi? Arıcı modelim diyordu, bir zamanlar modelim diyordu. Ama yani bugün model olan Çağla Şikel, Deniz Akkaya bile artık modellik yapamıyor. Hani Türkiye'nin ilahları bu kızlar. Evet. Yani garip bir şey. Berna üstünden bir şey söylemek istemem ama şöyle, bu tarz insanlar topluma çok örnek oluyorlar. İşte Bodrum'da 300.000 liralık, 500.000 liralık kiralık evler, sosyal medyada şahane bir yaşam.
İnanılmaz ama her gün, her gün, her gün belki bir Sabancı, belki bir Koç gidebilir her gün oralara ki gittiklerini görmüyoruz. Yani bir bakıyorsunuz Sabancılar ve Koçlar ayda 1 gece falan çıkıyorlar, bilemediniz 2 gece. Evet. İnanılmaz bir yaşam, ultra lüks çantalar. Her bir çanta acayip bir fiyat. Ultra lüks kıyafetler, ultra lüks arabalar, Bodrum'da kiralık evler, onlar bunlar ve normal halktan olan, normal işi olan genç kızlar, evde oturan genç kızlar, normal işi olan genç kızlar bunlara özeniyorlar. Ben işin bu kısmında çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten Türk toplumu çok ahlaklı bir toplum. Türk kadını gerçekten çok ahlaklı bir kadın. Yani dünyada baktığımızda mesela biz hala insanların ilişkilerini, kadın erkek ilişkisini bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı kriterlerimiz var bizim. Bunları konuşuyoruz. Ama iş böyleyken sosyal medyada korkunç şeyler gösteriliyor bütün genç kızlara. Yani ben şimdi düşünüyorum 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında, 18 yaşında, 16 yaşında bir genç kız bu hayatlara özenebilir. Özenebildiği noktada da bugünü unutmasınlar. Yani gerçekten hani iyi ve ahlaklı olmak, düzgün insan olmak, çok önemli bu toplumda. Hani o hayatların bedeli bu bence. Bu bedeli ödüyorlar. Yani mesela bu kız, konuştuğumuz Berna Arıcı 20-25 sene önce de, eee, modelim diyordu. Yani kendisiyle konuşan muhabir arkadaşlara model olduğunu söylüyordu. Muhabir arkadaşlar da üzerindeki kıyafete bakıyorlardı. Yani bir mini etek, bir böyle, önemli bir, marka bluz, önemli bir marka çanta, çok, hani, pahalı Hı filan hı. fotoğrafını çekiyorlardı ister istemez. Modelim diyordu, ve kendisi o zaman magazin sayfalarında sık sık yer alırdı ama ne iş yaptığını hakikaten hiçbir zaman bilemedik. Peki o değirmenin suyu nereden geliyordu acaba? Dediğin gibi lüks arabalar altlarında, yani pahalı tatiller ve bu kız Berna Arıcı, Uzak Doğu'ya o kadar çok giderdi ki, Tayland'a, sık sık oraya giderdi. Ne varsa orada. Yani Phuket. Evet, Phuket'teydi. Yani evet, senede 1-2 kez. evet. Bu arada Berna'nın arabası yok. Tanırım ben Berna'yı. Ataşehir'de oturuyordum bir zamanlar. O zaman da hangi programı yapıyorduk hatırlamıyorum. Bir yere konuk almıştık. Yan yanayız diye dikkatimi çekmişti. Hı hı. Arabası falan yok ama ultra lüks bir yaşamı var. Hep de söyler araba kullanamadığını. Hı hı. Eee O yüzden, yani, ne diyeceğimi şaşırdım artık. Hani, öyle bir kız olarak da hiç görmedim açıkçası. Düzgün, hani, benim görebildiğim dakikalarda düzgün bir yaşantı süren bir kızdı ama tabii kimse kimsenin içini bilemez. Ama yine dediğim üzere onun üstünden değil de genel olarak bu sosyal medyada bu Evet. kadar lüks algısının, bu kadar, işte, villaların, onun bunun göze sokulmasını çok enteresan buluyorum yani. Herkes şu anda bir villada yaşamak istiyor. Herkes her gece sokağa çıkmak istiyor. Herkes o çantaları takmak istiyor. Takamayan sahtesini takıyor. Bu bir statü göstergesi oldu. Belki ben bu devletin yaptığı operasyonları da çok, akıllıca ve çok iyi buluyorum. Yani gerçekten artık şuurumuz gitti bizim, şuurumuz. Yani o kadar çok özeniyoruz ki. O komşusuna özeniyor, o sosyal medyaya özeniyor, o yan komşusuna özeniyor, o başka bir ünlüye özeniyor. Sanki pür pak şahane bir para kazanıyor herkes ve o parayı kazanamayan da o şeyleri hedefleyip almak istiyor. Bu çok kötü bir şey. Yani bu toplumu ahlaksızlığa sürükleyen bir şey. O yüzden, hani, yapılan operasyonları çok yerinde buluyorum. Evet, yasaklı maddeler çok çirkin, kimsenin kullanmaması lazım, insanın kendine zararı var. Diğer fuhuş operasyonuyla ilgili de hakikaten, hani, kim ne yapıyorsa kendi özelinde yapabilir. Kendi hayatı, yargılamak ya da konuşmak bize düşmez ama, bunu toplumun genel insanlarına ve evrensel ahlak değerlerini unutarak herkese göstermek çok çirkin. Özellikle de bu fenomenler bunu başlattı biliyorsun. Evet. Yani, inanılmaz, işte, altın kahve, altın bilmem ne çanta. Ben mesela yılbaşı gecesi bir haber aldım, yapmadım. Çok ünlü, hepimizin dediğimiz birisi, yılbaşı gecesi o yanımda konuşuldu birisiyle, kurduğu sofra 400.000 liraymış. Hımm. 400.000 lira. Yahu bu ülkede, işte, 900 lira, 800 lira kıyma alamayan insan var. Ha, sen bunu ananın ak sütü gibi helal bir parayla 1.000.000'luk da kurabilirsin. Sabancı'ya, iyi iş adamına, Koç'a, Moç'a bir şey söylemeye haddimiz var mı? Adam elektronik eşya üretiyor.
Adamın dünyalar kadar marketi bile var. Bir şey diyemeyiz. Adam Tabii. 1.000.000'luk da sofra kurabilir. Fakat sen kimsin ki, ya bu gerçek bir bilgi bu arada, 400.000 lira yılbaşı sofrası kurabiliyorsun. Hımm. Korkunç yani, korkunç. Ve şimdi oraya bakıyor, evdeki de yazık. İşte hepimiz aynıyız bu arada. Hani kimseyi eleştirdiğim, kınadığım için değil, hepimiz zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Ama onun oraya koyduğu kocaman hindiyi, işte bilmem ne markasından şatafatlı, varaklı tabakları, onu bunu heves ediyor. Ya bu çok normal, insani olgular bunlar. Ama sen o tabağa heves etme. Onu zaten helal bir parayla almıyor. O 400.000 lirayı helal bir parayla oraya koymuyor. Zaten helal olan, gerçekten çalışarak, ben mesela alnımın teriyle para kazanırken 400 değil 40.000 liralık sofra hazırlasam oturup ağlarım gitti 40.000 liram diye. Çünkü canım çıkıyor o parayı kazanana kadar. Ama kolay Doğru. bir paraysa, benim kapıma bırakıldıysa, çok kolay yoldan, hileli hurdalı soru işaretli yoldan geldiyse 400.000 değil 800.000 liraya da sofra kurarım. Ama Evet. gerçekten hani helal yoldan alnının teriyle para kazananlar için bu sosyal medya, bu fenomenler korkunç bir hale geldi. Maalesef, maalesef ve işlerinde kötü örnek olan çok sayıda insan var. Çok sayıda. Bu arada ünlülerin menajeri Haluk Şentürk. Haluk'u ben de çok iyi tanırım, çok eski tanırım. Çok başarılı bir menajer kendisi. Sektörde 30 senedir dimdik ayakta iş yapan bir menajer. Yıldız Tilbe, Aşkın Nur Yengi, Kamuran Akkor, Bülent Ersoy, Gülşen, Hadise, Linet, Deniz Seki, Norm Ender ve daha başka Onlar birçok görünenler, daha bütün birçok piyasada kim varsa Haluk'ta. Haluk da çok çalışkan bir menajer. Fakat bu yasaklı maddeyle o da ilişkili bulundu ki gözaltına alındı. Haluk Şentürk ve insanlar merak içinde. Acaba Haluk'un tahlilleri yapılacak mı? Adli tıpa sevk edilecek mi? Yoksa kendisinin bilgisine mi başvurulmak için çağrıldı? İnsanlar merak içinde. Bana da soruyorlar. Ben de bekliyorum sonucu ne çıkacak diye. Bu da ilginç bir gelişme. Galiba pek çok kişiyi daha alacaklar gözaltına. Ben çok yoruldum, şu gözaltına alındı, bu alındı haberi girmekten. Sen yorulmadın mı? Günde en Çok. az 10 tane, 20 tane haber giriyoruz. Sürekli, sürekli, sürekli. Daha kimler var bilmiyoruz ama dediğim gibi, hani, gerçekten bu yasaklı madde zaten benim hiç tasvip etmediğim bir şey. Aynı zamanda içecekler de aynı şekilde. Ya, bir insanın, ben mesela şuurumun açık olmasını çok seviyorum. Evet, Alkol de sevmem ben. evet, Hayattaki tek kötü alışkanlığım kahvedir. Çok fazlacana kahve içerim. Bu yasaklı maddenin gerçekten önüne geçilmesi lazımdı. Gencecik çocuklar, hani, bakıyoruz sektörde kullanmayan yok. Sanat dünyasında, orada burada. Biraz önüne geçilmeliydi diye düşünüyorum. Çok da mantıklı oldu ama Haluk niçin alındı bilmiyorum. Haluk'u hiç duymadık piyasadan, hani, bu işlerin içerisinde olduğunu. Hiç şahit olmadık. Olsa konuşulurdu, kulağımıza gelirdi. Belki bilgisine başvurmak için almış olabilirler. Sonuç olarak birçok sanatçıyla çalışıyor. evet, Haluk Şentürk'e geçmiş olsun diyoruz, ve bu operasyonlar devam edecek. Bu operasyonlar böyle devam ederse herhâlde dizilerde vatandaşlar oynayacak, normal Biz de va oynayacağız herhâlde. O o öyle gözüküyor, öyle gözüküyor değerli izleyenler ve Zuhal Olcay 22 sene sonra nasıl ihanete uğradığını anlattı. Sevgili İzzet Çapa'nın YouTube programına katıldı. Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer'in Haluk Bilginer'in kendisiyle evliyken Aşkın Nur Yengi'nin ismini vermeden anlattı. Kendisine nasıl ihanet ettiğini tam anlamıyla boynuzlandım diyerek anlattı. Bir kadın için çok zor değil mi böyle bir şeyi Çok, anlatmak, he? çok. Bence, yani, ben kadın tarafından, şimdi ben de boynuzlansam herhâlde uzun müddet söyleyemem bunu, gururuma yediremem. Çünkü hep bizim bilinçaltımızda bu var. Kadın yüzündendir, onun yüzündendir falan. Bu bence bizim kodlarımıza işlendi.
Çok uzun yıllar sonra konuştu. Ben bu olayda ve diğer bir olayda, mesela Haluk Bilginer gibi çok donanımlı, çok acayip kültürlü, inanılmaz herkesin sevdiği bir adamın, bunu biz zaten yıllar önce duymuştuk. Yani bizim magazin camiası çok büyük ama çok küçük. Ama hiçbirimiz böyle minik minik yazmıştık. Sonra olaylar patlamıştı. Haluk Bilginer'e hiç yakıştıramadım. Mesela Saadettin Saran'a da ben hiç yakıştıramadım. A! Neyi? Saadettin Saadettin Bey'in o mesajları, o bu, hani bu toplumda bizim çok sevdiğimiz, acayip Evet. idealize ettiğimiz, bayıldığımız, hani aslında totaline bakarsan erkek, hepsi yapıyor ama bunlara yakışmaz dediğimiz isimler. Haluk Bilginer'e de mesela ben hayatta Haluk Bilginer'in birini aldatabileceğini mesleki olarak hiç düşünemedim ama günün sonunda evet aldattı. Kimi? İlah bir kadın. Zuhal Olcay. Herkesin bayıldığı, kalitesi, ahlakı, terbiyesi, sanatı, her şeyi muhteşem olan bir kadını aldattı. Kimle? Aşkın Nur Yengi ile aldattı. Çok enteresan geliyor bana. Hani Zuhal Olcay'da neyi bulamadın da bu tarafa geçtin? Çok enteresan geliyor. Erkek milleti diyorum ya, yani çok enteresan varlıklarsınız. Gerçekten öyle. Tarçın da erkek. Tarçın'ı tanıyor musun sen? Tarçın, Tarçı Bey, Tarçı Bey, Tarçı Bey. Şimdi Haluk Bilginer tabii ki evet, Zuhal Olcay boşandı bu aldatma hikâyesinden sonra. O zamanlar Hafta Sonu gazetesi onları görüntülemişti. Haluk Bilginer'le Aşkın Nuru Yengi'yi Polonezköy tarafında, orada bir göl var, İstanbul'a su veren bir baraj gölü. Orada 22-23 sene evvel yapılan, lüks bir site vardı. O sitedeki evde Haluk Bilginer'in evinin balkonunda görüntülemişti Hafta Sonu gazetesi. Evet, Ve, aşk öyle ortaya çıkmıştı. Eee, sonra, Zuhal Olcay boşandı, hiç gözünün yaşına bakmadı. Boşandı ve Haluk Bilginer'le Aşkın Nur Yengi de 2 sene sonra evlendiler. Bir kız çocukları oldu. Şimdi Haluk Bilginer'le, eee, Aşkın Nur Yengi sonra boşandılar tabii 8-9 sene. Tabii diyorum çünkü ünlülerin evlilikleri maalesef çok fazla sürmüyor. 8-9 sene sonra boşandılar. Yine aldattı. Aşkın Nur Yengi'yi de aldattı. Kimle tabii. aldattı? Bir oyuncuyla aldattı. Meşhur bir oyuncuyla aldattı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Haluk Bilginer. Ne Bir kadar adam nasıl gelirse öyle gider. Bu hiç Evet, değişmiyor. evet ve, ama şimdi Haluk Bilginer tekrar Aşkın Nur Yengi'ye döndü. O Dünyalar Tatlısı kızları büyüdü. 20-22 yaşında. Çok iyi bir ses, o kız şimdi. Hatta uzak şehirdeki Mardin, Sezen Aksu'nun, eee, yazdığı, aranje ettiği diyelim o bir, yabancı klasik parçadan Mardin şarkısını söyleyen ses Evet, Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızı. Eee, Londra'da birlikte yaşıyorlar şimdi. Aşkın, Haluk Bilginer nikâhsız ve kızları. Ama gel gör ki Arzu, bunu sana soracağım. Zuhal Olcay'la da yıllardır Haluk Bilginer birlikte, haftada 5 gece, 6 gece sahne yapıyorlar. Tiyatro sahnesi yapıyorlar ve en son, işte, şimdi yine, bir oyunda birlikteler. Kel Diva oyununda birlikteler, Zuhal Olcay'la. Bu nasıl oluyor yahu? Yani yani aldatmasına rağmen demek ki iyi bir baba. İnsanlar ilişkilerini sürdürüyorlar ama ben şahsen, yani, atıyorum Haluk Bilginer artık bugün 65-66 yaşında olması gerekiyor. Bu saatten sonra da durulmuştur ama gençliğinde onu yaptı. Ben bugün şahsen ister miyim? İstemem. Adamlar çünkü bir yaşlanınca bir hep dönüyorlar ilk eşlerine, ilk onu seven insanlara, kadınlara. Bence kadınların o noktada biraz kabul etmemesi gerekiyor. Yani 60 altındaki sadakati değil de 30, 40, 50 yaşındaki sadakati bir kadına göstermen çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Demek ki arkadaş olarak iyiler ama bir kadın, yani ben kendimden biliyorum, kolay kolay affetmez ama ortada bir çocuk varsa dolaylı yollardan mecburen görüşüyordur diye düşünüyorum. yani, mesela, sen olsan affetmezsin, öyle mi anlıyorum konuşmandan? Yani Mümkünatı yok. 30 yaşımda beni aldatacak, 65 yaşında benimle aynı evde yaşayacak ki, Aşkın Rengi çok daha genç ondan. İstemem yani. Neden? Ya, o yaşta, bakıcılık yapmak istemem ama
Atıyorum adamın bütün hayatı benimle geçmiştir. 65'inde tabii ki yanında dururum ve bakarım da. Ama Peki 65-66 peki lafını, kestim ama, Haluk Bilginer özelinde, yani, böyle müthiş bir, sanatçı. inanılmaz, Konuşkandır, bayılıyoruz. mutlaka konuşkandır. Özel hayatında da mutlaka anlatır, güldürür ve, hayatı güzel sunar, güzel paylaşır diye düşünüyorum. Böyle özellikleri varsa, ki emin değilim var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü mesela Kemal Sunal örneğini veririm hep. Adam ekranda hepimizi gülmekten öldürüyordu beyaz perdede. Özel hayatında hiç espri yapmaz, hiç gülmez filan. Acaba Haluk Bilginer, yani, geri dönmeye değecek bir insan değil mi? Hayatı paylaşmaya değecek bir insan değil mi ya? Değiyordur. He? Çünkü, yani, şimdi biz halk olarak, şimdi Haluk Bey bir konuşuyor herhangi bir yerde karşılaşıyoruz. İnanılmaz bir aurası var. Hepimiz bayılıyoruz. Bu arada ben bayılırım yani Haluk Bey'e. Nasıl da kibar, nasıl da kibar İnanılmaz. dinler, nasıl da kibar yaklaşır, ama mutlaka onun da, defoları var. O kibarlığı zaman zaman öfkeyle olduğu zaman, parladığı zamanlar mutlaka var. Ama Tabii. nasıl inanılmaz alçakgönüllü yaklaşıyor, Çok, değil mi? çok, Nasıl çok kibar. o ses tonu zaten yetiyor Evet. herkese. Ya, inanılmaz beyefendi, o şöhretine rağmen hiçbir egosu yok, o yok, bu yok. Yok. Konuşuyor, ediyor, inanılmaz tatlı. Kadınlar da herhâlde bu sebeple. Hani, şimdi şunu düşünüyorum, herhangi bir adam olsaydı, aldatsaydı beni kabul etmezdim ama Haluk Bilginer aldatırsa bilmiyorum. İşte bunu söyletmek istiyordum. Yani o Bunu olabilir, söyletmek hani, istiyordum. adam inanılmaz, yani, hani, inanılmaz aurasına çekiyor, çok kültürlü, çok akıllı, inanılmaz, bütün kadınlar peşinde. Hani, ben orada bir parantez açmayı unutmuşum. Belki kadınlar da, hani, ilişkiden evet, kötü bir şey, aldatıyor ama ilişkiden sonraki tavrına ve o aradaki insanlığına aşık oldukları için dönüyor olabilirler ama Haluk Bilginer beni de aldatsaydı ben de dönebilirdim, yalan söyleyemeyeceğim. Evet. Ya, bir de Arzu, bir de dünya insanı ya. Yani Evet, Londra'yı avucunun içi gibi artık her şeyiyle yaşantısını oraya kurmuş. Orada, akademide okumuş, tiyatro okumuş ve orada en önemli tiyatroda sahneye çıkıyor ve aranan bir oyuncu. Bir oyun ortaya konulacağı zaman, sahneye konulacağı zaman, onun ismini yazıyorlar, ona danışıyorlar. evet. İşte Hollywood'da bağlantıları var. Starları tanıyor, dünyaca ünlü yönetmenleri tanıyor filan. Böyle bir adamla hayatı paylaşmak, onun iş çevresinin içinde olmak filan, hayat arkadaşı için de mutlaka güzel bir şeydir diye Ama düşünüyorum. bahsettiğimiz kadınlar da biri Zuhal Olcay, biri Aşkın Nur Yengi. Hani Zuhal Olcay da Haluk Bilginer'e denk bir efsane. Efsane. İnanılmaz yani, inanılmaz ötesi. Hepimizin inanılmaz yıllardır bayılarak izlediğimiz bir isim. Hem oyuncu hem ses olarak da Zuhal Olcay. Evet, Sahnesi de çok başarılı. Aşkın zaten, yani Sezen Aksu ekolünden gelen bir başarı abidesi. Canım, ya ne kadar güzel oldu. Çabucak geçti bir saat. evet. Ne kadar güzel oldu seninle sohbet. Eee, Seninle de öyle. ya, çok teşekkür ediyorum. Katıldığın, Ben teşekkür ederim. renk verdiğin yayınıma. Eksik olma canım. O senin rengin. Senin bütün yayınların şahane. Hepsini Sağ ol, izliyorum. sağ O ol canım. senin rengin. Sağ ol canım Arzucuğum. Çok teşekkür ederim. Ben Değerli teşekkür dostlar, ederim. değerli dostlar, televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la, eee, yaptığımız yayın, burada sona eriyor. Bir saat çabucak geçti. Arzu'nun, bir, Instagram sayfası var. 5 Dakika Magazin. Takip etmenizi, tavsiye ederim Arzu'nun Instagram sayfasını. Çok ilginç haberler paylaşıyor ve Twitter'da da çok güzel paylaşımları yapıyor. Twitter'da da takip edin kendisini. Yine Arzu Altıntaş hesabı. Dostlar, yeniden görüşmek üzere inşallah. Yarın burada olacağız. Yarın, İpek Canbulat'la, astrolojinin prensesi diyorum ben İpek'e. İpek Canbulat'la yayında olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Eee, Görüşürüz. sağ olun, eksik olmayın. Görüşürüz Arzucuğum. Sevgiler. Görüşürüz.